Çekim yasası. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben kişisel gelişim uzmanı Ali Gülkanat. Şimdi Değişme Zamanı Eğitim Akademi'nin kurucusuyum. Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde çekim yasası konusunu anlatacağım. Eğitim bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen çekim yasası hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorunuz. Çekim yasası. Hayatınızda istemediğiniz şeyler mi oluyor? Hedeflerinize bir türlü ulaşamıyor musunuz? Korktuğunuz şeyler başınıza mı geliyor? Para, mutluluk, sağlık ve aşk konularında sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Yoksa her şey yolunda ve tam istediğiniz gibi mi? Çekim yasası, etki tepki, şükür ve sevgi yasası olarak tanımlanmaktadır. Albert Einstein, insanoğlu ağzından çıkan cümlelerin ve beyninde oluşan düşüncelerin bütün evreni dolaşıp tekrar ona geri döndüğünü bilse çok daha dikkatli olurdu demiştir. Çekim yasası Allah'ın değişmez yasalarından biri. Lakin insanların en çok ve en çabuk unuttuğu yasadır. Yer çekimi yasasını hepimiz bilmekteyiz. Peki ya çekim yasası hakkında yeteri kadar bilginiz var mı? Emin olabilirsiniz ki çekim yasası yer çekim yasası kadar gerçektir. Çekim yasası tarihle başladı. Daima var oldu ve her zaman var olacaktır. Charles Hanel çekim yasası hakkında en büyük ve en mutlak yasadır demiştir. Çekim yasası istenileni de istenilmeyeni de hayatımıza çeker. Bilerek ya da bilmeyerek yaşamda sayısız örneklerine şahit olmaktayız. Çoğunlukla düşüncemiz neyse ona uygun kişileri, olayları ve deneyimleri hayatımıza çekeriz. Mutsuz olduğumuz zamanlarda ne kadar olumsuz cümle varsa söylemez miyiz? Mutlu insanların ilk söylediği cümle ise tam tersi, ben bugün pozitif bir insanım cümlesidir. Kendimizi mutlu hissetmek, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatımıza hakim olması demektir. Kötü, kızgın ve üzgün hissettiğimiz zamanlar kötü enerji bulutları etrafımızı sarar ve üstelik de nefes alamaz duruma geliriz. Vücudumuzdaki enerji tükenir ve yorgun düşeriz. Böylece sağlık durumumuz tehlikeye girer ve ekonomik durumumuzda bozulmalar yaşarız. Hayatımız bize zehir olmaya başlar. İnsan negatif enerji durumuna bir kez girdiğinde yaşamın her noktası olumsuzlaşır. Maddi ve manevi konularda olumsuzluğu hemen üzerine çekmeye başlar. Evrende her şey enerjiyle oluşur ve hepsi bu enerjiyle birbirine bağlıdır. Çevremizdeki her şey, doğa, gezegenler, hava ve su, yüce yaratanın ol emriyle olmuştur. Bu yaratılan enerjiyi negatif veya pozitif enerjiye dönüştürmek insan olarak bizim işimizdir. Hissedeceğimiz güçlü pozitif enerji, arzu ettiğimiz şeylerin hayatımızda olması için çekim gücü meydana getirir. Her insan kendi realitesini kendi yaratır. Realite ise kabul ettiğimiz gerçekler ile şekillenir. Çekim yasasını anlamak için doğa yasalarını da anlamak gerekir. Aksi halde sen olumlu düşünüyorsun, evren de istediğini sana veriyor gibi basit göründüğünden çekim yasası pek anlaşılamamaktadır. Demirin uçacağına belki inanmazsınız ama yeteri kadar fizik bilgisiyle tonlarca ağırlığında bir uçağı uçurabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, madde olarak bildiğimiz tüm katı cisimler tamamen enerjidir. Maddenin yapı taşı atomdur. Madde atomlardan oluşur. Atom ise protonlar, nötronlar ve çekirdeklerden meydana gelir. Çekirdeğin içinde kuark adı verilen enerjiler vardır. Bu enerjiler sürekli olarak titreşim halinde belirli frekansta sinyaller yayarlar. Günümüzün kuantum fizikçileri evrendeki her şeyin tamamen enerjiden oluştuğunu ispatladılar. Bir atomun altındaki parçacıklar incelendiğinde uçsuz bucaksız saf enerjiden oluştuğu artık biliniyor. Evrendeki tüm parçalar etkileşim halinde ve adeta görünmez halatlarla birbirine bağlı. Biz büyük bir enerji okyanusunda yüzüyor, evrensel enerjiyle besleniyoruz.
Vücudumuz aura denilen manyetik bir alan ile donatılmış. Peki çekim yasasının enerji kavramı ile ne ilişkisi var? Benzer benzeri çeker. Her düşüncemiz bir enerjidir. Bizler her an evrene enerji yayıyoruz. Yaydığımız enerjiyi ise beynimizde taşıdığımız düşüncelerimiz, duygularımız, beklentilerimiz ve inançlarımız belirliyor. An be an yaydığımız bu enerji tüm arzularımızı veya korkularımızı tezahür ettirme kabiliyetine sahiptir. Enerjiler düşüncelerimizi gerçeğe dönüştürür. Evrene gönderilen enerjiler kendisiyle aynı frekanstaki enerjiyi ararlar ve düşüncelerimizle aynı rezonansta olan düşünceyi bulurlar. Düşüncelerin gücüyle yaşantımızda kendimiz ve başkası için ne düşünüyorsak onu kendimize çekeriz. Düşüncelerimiz ve düşüncelerimizin yaydığı enerji ile evrene sürekli emirler yağdırırız. Bunun bizim isteyip istemememizle ilgisi yoktur. Yasa, yaşam var olduğu sürece işler. Çekim yasasına göre düşüncelerimiz daima gerçekleşmek zorundadır. Enerjilerin kendi istekleri ya da bilinçleri olmadığı için nereye gönderilirlerse oraya giderler. Evrene gönderilen enerji, arzumuzun bizim için ne kadar önemli olduğuyla ya da ne kadar küçük veya büyük bir istek olduğu ile ilgilenmeksizin yalnızca aynı frekansta olan enerjiyi arar. Eğer bir durumdan, bir insandan, başınıza gelen bir olaydan hoşlanmıyor, sürekli yakınıyor veya yargılıyorsanız bu olayları hızla kendinize çekersiniz. Ya da olaylara pozitif yaklaşıyor, her durum karşısında pozitif davranabiliyorsanız olumlu ve sizi mutlu eden durumları kendinize çekersiniz. Düşünce bahçenize ne ekerseniz onu biçersiniz. Hayatımız, aklımızda ne varsa onun bir yansıması. Aklımızı kullanmayınca ve düşüncelerimizi oluruna bırakınca negatif düşünceler otomatik olarak baskın çıkıyor. Çekim yasası gereği yaydığımız enerji hüzün ve ağlama dolu ise hayatımıza bizi daha çok üzecek, ağlatacak insanları ve olayları çekiyoruz. Yaydığımız enerji yokluk ve parasızlık ise hayatımıza parasızlık, yoksulluk, işsizlik ve yokluk çekiyoruz. Evrenin yasaları vardır ve hepimize eşit davranır. Bir binanın çatısından düşerseniz evren sizin iyi ya da kötü biri olmanıza bakmaz, hatta yerçekimi kanununu bilmeniz bile gerekmez. Yerçekimi yasasına göre yere çakılırsınız. Nitekim çekim yasası da hepimiz için aynı şekilde geçerlidir. İnsanların sık sık kullandıkları iki bahaneleri vardır. Bunlardan biri zamanım yok, diğeri param yok cümleleridir. Çoğunuz bu bahaneleri zaman zaman kullanmışsınızdır. Zamanım yok ve param yok cümlelerini hayatınızda istediklerinizi neden yapamadığınızı savunmak için kullanır, sonra da çekim yasasının bir işe yaramadığını söylersiniz. Siz de bir enerji olduğunuza göre diğerleri gibi belli bir frekansta titreşim yayıyorsunuz. Bu frekansı belirleyen ise herhangi bir zaman diliminde düşündükleriniz ve hissettiklerinizdir. Ulaşmak istedikleriniz de birer enerji olduğuna göre onların da yaydıkları titreşimler vardır. Ulaşmak istediğiniz şeyi düşünüp o frekansı gönderdiğinizde istediğiniz o şeye ait enerjinin o frekansta titreşmesini sağlarsınız ve onu size getirecek hareketi başlatırsınız. Evrenin en etkili enerji yayın merkezi sayılmamızın sebebi bize enerjimizi düşüncelerimiz aracılığıyla odaklama ve odakladığımız şeye ait titreşimleri değiştirme gücü verilmiş olmasıdır. Çünkü bu titreşimler o enerjiyi manyetik olarak bize çekecektir. İnsanlar kendi manyetik enerjilerini bilerek ya da bilmeden kendileri yönetirler. Çünkü frekansı yaratan unsurlar duygu ve düşüncelerdir. Hiç kimse sizin yerinizde düşünüp hissedemez. Siz ruhsal bir varlıksınız. Siz enerjisiniz ve enerji yok edilemez. Enerji sadece şekil değiştirir. Demek ki size ait katıksız öz daima var olacak. Siz sonsuz bir enerjisiniz. Bizler çoğunlukla dikkatimizi beden dediğimiz fiziksel varlığımıza veririz. Aslında beden sadece ruhumuzu tutar. Siz kendini siz olarak ifade eden ebedi hayat ve kozmik bir varlıksınız. Siz güç,
bilgelik ve mükemmelliksiniz. Bütün gelenekler size yaratıcı kaynağın imgesinden ve suretinden yaratıldığınızı söyler. Bu da kendi dünyanızı oluşturma konusunda müthiş bir potansiyele sahip olduğunuz anlamına gelir ve öylesiniz. Şimdiye kadar kendiniz için mükemmel ve değerli şeyler oluşturmuş olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Yaşamınızda elde ettiğiniz sonuçlar gerçekten almak istedikleriniz miydi? Size layıklar mıydı? Size layık değillerse, şimdi bunu yapacak güce sahip olduğunuzu bildiğinize göre bunu değiştirmenin tam zamanı değil mi? Evren düşünceden doğmuştur. Evrensel yasalar her talebi emir olarak kabul eder. Tam birini düşünürken ondan telefon aldığınız oldu mu? Hiç doğru zamanda doğru yerde oldunuz mu? Tesadüf olabilecek olayları zaman zaman yaşadınız mı? Bazı hataları tekrar tekrar yaşar mısınız? Bizler sadece kendi kaderimizi oluşturmakla kalmıyor, etrafımızınkini de oluşturuyoruz. Hepimiz birbirimize bağlıyız ve hepimiz bir ve tekiz. Değerleriyle ilgili pozitif ya da negatif düşüncelerin bize geri dönmesinin sebebi de budur. Geçmişte yaşadığınız problemleri, sıkıntıları ve sorunları unutun. Sadece istediğiniz şeylere odaklanın ve hemen şimdi başlayın. Hak ettiğiniz yaşamı oluşturabilecek tek kişi sizsiniz. Arzularınızı gerçekleştirmenin en kısa yolu, dileklerinizi mutlak gerçekler olarak görmektir. Düşünceler gerçekleşir. Okuduğunuza, seyrettiğinize, dinlediğinize, söylediğinize dikkat edin. Bunların hepsi sizin düşüncelerinizdir ve gerçek olabilirler. Hatırlayın, bütün icatlar tek bir düşünceyle başlamıştır. Peki ya siz en çok neleri düşünüyorsunuz? Çekim yasası sizin iyi ya da kötü bir insan olmanızla, düşüncenizin iyi ya da kötü olmasıyla, seçtiğiniz cümlenin iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmez. Düşündüğünüz anda onu olumlu olarak algılar ve gerçekleştirmek istediğinizi varsayarak gerçekleştirir. Parasız kalmak istemiyorum cümlenizi, parasız kalmak istiyorum. Şişmanlamak istemiyorum cümlenizi, şişman olmak istiyorum şeklinde algılar ve onu gerçekleştirir. Düşünceler manyetiktir ve frekansları vardır. Aynı frekanstaki düşünceleri manyetik güçlerin etkisiyle size doğru çekerler. Zihninizde bir resmi net olarak belirlediğiniz zaman onları kendinize çeken bir mıknatısa dönüşürsünüz ve istekleriniz size doğru çekilir. Hayatınızdaki bir şeyi değiştirmek istiyorsanız düşünce frekansınızı değiştirin. Düşüncelerinizle sadece kendinize zarar verebilir ya da sadece kendinizi mutlu edebilirsiniz. Sevgiyi düşündüğünüz zamanlarda en yüksek frekanstasınızdır. İnsan mıknatıs gibidir. Mıknatıs gibi frekansı ile uyumlu şeyleri kendine çeker, uyumsuz olanları kendinden uzaklaştırır. Düşüncelerimiz ile evrene sürekli mesajlar göndeririz. Düşüncelerin frekansları vardır. Bu frekanslar gidip kendine en çok benzeyen frekans ile örtüşür. Bu şekilde bilincimizde ne tür düşünceler ve inançlar var ise bu inançlara uygun deneyimleri hayatımıza çekeriz. Düşünülen şeyden vazgeçilmediği sürece o şeyin gerçekleşme ihtimalini çoğaltırız. Yaşadığımız deneyimler, olaylar ve içinde bulunduğumuz koşullar bilinçaltınıza iletilir ve inancınız olarak kabul edilir. Bilincinizin yaptığı gibi bilinçaltınız her şeyi muhakeme etmez, sizinle tartışmaz. Bilinçaltı olumlu ya da yakıncı düşünceleri ayırt etmeden hemen kabul eder. Kendinizi kötü hissediyorsanız, kendimi kötü hissediyorum sinyalini yayarsınız. Eğer sürekli şikayet ediyorsanız, yakındığınız şeyi kendinize çekersiniz. Üstelik korktuğum şey başıma geldi dersiniz. Olaylara karşı pozitif bir bakış açınız var ise, olumlu olaylar ya da durumları kendinize çekersiniz ve onlar hayatınıza girer. Farkındalıkla boş ve anlamsız düşüncelerden uzaklaşıp daha berrak düşünceler oluşturmayı, hayatınızı mükemmele taşımayı hedefleyebilirsiniz. Aklıma gelen başıma geldi dediğinizde başınıza gelen şey sizi mutlu etsin. Bu etrafınızdakilerin yüksek çıkarlarına hizmet edecek muhteşem bir şey olsun. Tam da bunu istiyordum, çok şükür oldu diyebileceğiniz harika şeyler yaratın.
Hislerimiz ne düşündüğümüzden haberdar olmamız için bize verilmiş en müthiş armağandır. İyi şeyler düşünürken kendinizi kötü hissetmeniz imkansızdır. Duygularınıza dikkat edin ve olumsuz hislere sahipseniz hemen fark edip olumlu düşünce ile değiştirin. Hislerimiz gelişme gösterip göstermediğimiz ya da doğru mu yoksa yanlış yolda mı olduğumuz konusunda bize geri bildirim sağlayan bir mekanizmadır. Bir düşünceyi sürekli aklımızdan geçirdiğimizde bu mesaj derhal evrene yollanır. Böylece söz konusu düşünce gider, manyetik olarak benzer frekansa bağlanır ve birkaç saniye içinde o frekansa dair bilgileri hislerimiz aracılığıyla bize geri gönderir. Başka bir ifadeyle hislerimiz hangi frekansta olduğumuzu anlamamız için evrenin bize gönderdiği bilgilerden oluşan bir iletişim biçimidir. Aslında duygularımız bize rehberlik etmek için hazır durumdadırlar. Hislerimiz bir tür geri bildirim mekanizmasıdır. İyi şeyler hissettiğimizde evrenden bize gelen haber iyi şeyler düşünüyorsun olur. Kötü şeyler hissettiğimizde ise evren bize kötü şeyler düşünüyorsun. Dikkat et, şu an düşündüğün şeyi değiştir. Olumsuz frekanstasın. Frekansı değiştir der. Bir dahaki sefer kötü duygular hissettiğinizde evrenin sinyaline kulak verin. O an size gelen iyi şeyleri olumsuz frekansta olduğunuz için engellediğiniz andır. Hemen pozitif düşüncelere yoğunlaşın. Kendinizi iyi hissetmeye başladığınız anda yeni bir frekansa geçtiğinizi, evrenin bunu onaylayarak size olumlu hisler gönderdiğini anlayacaksınız. Kendinizi mutsuz, öfkeli ya da üzgün hissediyorsanız bunu kolayca değiştirebilirsiniz. Şarkı söyleyerek, sevdiğin birini ya da bir bebeği düşünerek, güzel anıları hatırlayarak, evcil bir hayvanı severek, çiçek koklayarak veya ağaçlara dokunarak. Bunlardan birini seç ve öylece kal. Güne güzel başlar ve mutluluk duygusu içinde kalırsanız herhangi bir şeyin ruh halinizi değiştirmesine izin vermediğiniz takdirde çekim yasası gereğince hissettiğiniz mutluluk duygusunu sürekli kılacak birçok durumu ve insanı kendinize çekersiniz. Hissettiklerinizi aynen alırsınız. Duygularınızda yapacağınız basit bir değişiklik günlerinizi ve hayatınızı tümden değiştirebilir. Kendinizi iyi hissediyorsanız kesinlikle iyi şeyler düşünüyorsunuzdur. Böyle durumlarda ilerleme kaydeder, daha çok iyiliği size geri getirerek kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak güçlü bir frekans yayarsınız. Kendinizi iyi hissediyorsanız arzularınız doğrultusunda güzel bir gelecek yaratıyorsunuz demektir. Mutlu olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz zamanları iyi değerlendirin. Mutlu olduğunuzda daha çok iyi şeyi güçlü bir biçimde kendinize çekeceğinizi her zaman hatırlayın. Duygu ve düşüncelerinize gerçek anlamda hakim olmaya başladığınızda kendi gerçekliğinizi nasıl yarattığınızı da göreceksiniz. Bağımsızlığınızın ve gücünüzün kaynağı buradadır. Siz kendi yaşamınızın şaheserisiniz. İnsanların çoğu içlerinde öğrenilmiş bir çaresizlikle yaşarlar. Çaresizce bekleyip dururlar. Hayal kuramazlar, hayal kurmaktan da çok korkarlar. Bir sorun varsa kaçarak kurtulmaya çalışırlar. Belki kaçarlar, lakin kaçtıkça problemleri de onları peşlerinden kovalar. Kendimizi iyi hissettiğimizde bizi iyi hissettiren şey nedir? Ya da iyi hissetmemiz için ne olması gerekir? Şu bir gerçek ki kendinizi iyi hissetmeniz için hiçbir nedene ihtiyacınız yok. Hayattaysanız ve nefes alabiliyorsanız minnettar olmalı ve kendinizi iyi hissetmelisiniz. Hayatlarında herhangi bir zorlukla karşılaşan insanlar dünyanın yükünü omuzlarımda hissediyorum derler. Bu bizim oluşturduğumuz yanlış bir düşünce biçimidir. Sonucu çözümsüzlüktür ve felakettir. Bu düşünce eğer bize ait ise o halde ondan kurtulmak da yine bizim elimizde. Ne yapmalıyız? Hemen şimdi dünyayı omuzlarımızdan indirip yere bırakmakla başlayabiliriz. Hayatımızda mevsimler var. Her zaman bahar ve yaz olmayabilir. Hayatımızda bazen sonbaharı, bazen de kara kışı yaşıyoruz. Bu durumda fırtınanın ortasında kaldığımızda ya çıkış yolu bulacağız ya da atalete kapılıp öylece olan bitenleri kabulleneceğiz. Çözümsüzlük kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bunun en güzel örneği tarihe geçen karizmatik liderlerdir. İlkel çağlardan günümüze kadar uzanan zaman diliminde tarih sahnesinde birçok olaylar yaşandı.
Ülkelerin ve milletlerin kaderinde birçok dönüm noktaları yaşandı. Atalete kapılan devletler, milletler yok olup gittiler. Görüşü ve düşünce yapısı olgunlaşanlar ise bugün hala yaşıyorlar. Şimdi hayal kurma zamanı. Hayal kurmak yanlış anlaşılan bir konu. Bu kadar problem varken hayal etmenin ne yeri ne de zamanı diyebilirler. Ya da imkansızı istiyorsun diyebilirler. Ancak hayal gücünüz her engeli aşmanıza yardımcı olacak güçlü bir silahtır. Pozitif hayaller kurun. Önce bir şey hayal edin, sonra maddeye dönüşmesi için çalışmaya başlayın. Büyük liderler ve önemli buluş yapan kişiler hayallerinin peşinden gitmeye korkmamışlardır. Onların hayalleri hedefleri haline gelmiştir. Hedefi olan insan, amacı olan insandır. Hayalleriniz sizi hayata bağlar, motive eder ve enerji verir. Ne işle uğraşırsanız uğraşın, kaç yaşında olursanız olun, daima kurabileceğiniz hayaller vardır. Onları bir an önce gerçekleştirin. Dünün düşünceleriyle bugünümüzü inşa ettiğimizi bilin. Aynı düşünceleri sürekli tekrar edersek, bu düşünce zihnimize yer etmiş olur ve bu yeni bakış açısı hayatımızı belirler. Zengin toprakta her şey iyi yetişir mantığıyla iyi bir zihne sahip olmak için kaliteli düşünebilmek özel bir çaba gerektirir. Korku, endişe ve kıskançlık fakirliğin ve cimriliğin göstergesidir. Tersi ise sağlık, bolluk ve zenginliğin göstergesidir. Bedenimizdeki bazı sorun ve hastalıklar düşüncelerimizin bir ürünüdür. Düşüncelerimizin sağlık derecesine göre bedenimiz o derece sağlıklı olur. Hormonların işleyiş şekli sağlığımıza etkiler. Hasta olan kişinin düşüncelerinde daima hastalığı destekleyen negatif düşünceler vardır. Ben hasta olacağım diyen kişi mutlaka hasta olur. Yaşamımızda sürekli rahatsızlıkları düşünerek hasta olmamıza zemin hazırlamış oluruz. Hayatımızdan hastalık düşüncesini uzak tutabildiğimiz kadar kendimizi sağlıklı hissederiz. Sağlık bilinci yaratmak ve hayatımızı iyileştirmek için sağlığı hayatıma çekiyorum düşüncesini kabul etmeli ve bilinçaltımızı buna uygun duruma getirmeliyiz. Bolluk bilinci, saygı, sevgi ve hoşgörü kaynaklıdır. Evrensel bilincin doğası bolluk bilincidir. Yüce Yaratan evreni böyle yaratmıştır. Bizler bu evrenin birer parçasıyız. Evrendeki bu bolluğu sınırlayan ve engelleyen tek şey kendi sınırlı inançlarımızdır. Hayatımızda olan veya olmayan her şeyin sebebi biziz. Bolluk bilinci yaratmak ve hayatımızı zenginleştirmek için para dostumuzdur düşüncesini kabul etmeli ve bilinçaltımızı buna uygun duruma getirmeliyiz. Yaşam boşluk kabul etmez. Boşluk mutlaka bir şeylerle dolar. İstediğimiz neyse önce onu gönlümüzün derinliklerinde hissetmeli ve ona yer açmalıyız. İsteğimize yatırım yapmak, bu düşünceleri çapalamak önemlidir. O zaman yapılacak en önemli şey olumlu düşünmek ve pozitif düşünce ve fikirlerle dünyaya bakmayı davranış haline getirmek. Bir başkasına öfke, kızgınlık, kıskançlık duymak kişinin kendisine zarar verecek ve kendi hücrelerinin ölmesine neden olacaktır. Bir başkası hakkında düşündüklerimizi kendi hayatımızda yaşama ihtimali yüksektir. O zaman hücrelerimizi öldürecek tutum ve davranışlardan uzak durmamız gerekir. Kendi cennetimizi yaşamak istiyorsak, hayatımızın iyilik ve güzelliklerden oluşması için affetmeyi bilmeliyiz. Yaşam süresince negatif düşünmeye alışmış birinin pozitif düşünmeye başlaması kolay görünmüyor. Önemli olan bilinç direncini kırmaktır. Bilinç direncimizi yeni kitaplar okuyarak ve düşüncelerimizi onaracak olumlama çalışmaları yaparak kırabiliriz. İşe günlük konuşmalarımızı değiştirerek başlamalıyız. Bir kere yaydığınız enerjinin bilincine varırsanız ve onu bilinçli olarak güzel şeylerin enerjisine çevirmeyi öğrenirseniz hayatta sizi durduracak hiçbir şey kalmaz. İsteklerimizin gerçekleşmesi bizim enerjimizin hızına bağlıdır. Ol, yap, sahip ol formülüne uygun hareket etmeliyiz. Yaşamda bitkiler çaba göstermeden doğal olarak büyürler. Kuşlar çabalamadan uçarlar. Bizim kodlarımız evrenin kodlarıyla aynı ama çoğumuz bunu bilmiyoruz. Yüce Yaradan'a dua edelim ki içinde yaşadığımız dünyada çekim yasası çalışmaktadır. Yaşam enerjisi bizlerin yaşamımız boyunca mutlu olmamız için yaratılmıştır. Çekim yasası insan yaşamında olması gereken en önemli şeydir.
Çekimin olmadığı bir dünya düşünmek mümkün değildir. Çekim yasasının çalışmadığı bir yerde yaşamanın imkanı yoktur. Yüce Yaratan evreni yaratmış ve kendi yasasıyla yönetmektedir. Evrensel yasalar her insan için aynıdır, kişiden kişiye göre değişmezler. Düşüncesini değiştiren yaşamını değiştirecektir. Düşüncelerinizi değiştirirseniz hayatınızın kalitesi de değişir. Mahatma Gandhi, söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlığa dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür diyerek çekim yasasını çok güzel özetlemiştir. Çekim yasasına inanmıyorsanız bile pozitif düşünce sistemi kazanmanızın size ne zararı olabilir? Atalarımız bir şeyi 40 kere söylersen olur demişlerdir. Düşünmeniz de yeterlidir. Bir şeyi defalarca ve defalarca düşünürseniz ve dilediğinizi zihninizde canlandırırsanız bu size düşünce olarak değil, yaşamınıza hoşnutluk olarak gelecektir. Çekim yasası ile ilgili en çok yapılan hata ise olmasını istediğimiz şeylerin yerine olmamasını istediğimiz şeyleri düşünmektir. Bu yasa düşüncelerinize yanıt veren bir yasadır. Çekim yasası ne düşünüyorsanız size onu verir. Olumsuz cümleleri olumlu olarak algılayan çekim yasasına göre düşüncelerinizde asla, olmaz, hayır, değil gibi sözcükleri hiçbir zaman kullanmamalısınız. Çekim yasası istemiyorumları istiyorum diye algılar. Unutmayın ki düşünceleriniz akıp giderken de çekim yasası işleyişini sürdürmektedir. Şikayet etmelerden vazgeçiniz çünkü şikayetleriniz size geri gelecektir. Şimdi yapmanız gereken tek şey iyi hissetmek. Neyi seviyorsanız onu yapın. Hemen şimdi parayı, mutluluğu, başarıyı kendinize çekin. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çekim yasasını nasıl uygularız ve çekim yasasını uygulamamızı engelleyen şeyler nelerdir konuları başka eğitim videolarında ayrıntılı anlatılacaktır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.